Tarihin en tartışmalı uçağı hangisidir diye sorsanız hiç şüphesiz F-35 cevabını verebiliriz. F-35 hakkında her daim bir tartışma olmuştur. Bu tartışma geçtiğimiz günlerde yeniden alevlendi. Donald Trump'ın verimlilik bakanı olarak atadığı Elon Musk, F-35'in hakkında şöyle bir açıklama yaptı. F-35, ihtiyaç ve hedeflerin yanlış belirlenmesi sonucunda hatalı bir temele dayandırıldı. F-35 bu nedenle pahalı, her telden çalan ve hiçbirinde uzman olmayan karmaşık bir uçak haline geldi. Bu açıklamalardan sonra akıllara F-35 gerçekten pahalı bir uçak mı sorusu geldi. Biz de envanter serimizin bu bölümünde bu soruya cevap arıyoruz. Soru ne kadar basit görünüyor olsa da cevabı tam aksine oldukça karışık. Bu soruya cevap verebilmek için geçmişten günümüze savaş jetlerinin birim fiyatlarını incelememiz gerekiyor. Şimdi gelin bir grafik çizelim. Grafiğin x eksenine yılları yazalım, y eksenine ise uçakların birim maliyetlerini yazalım. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından üretilen ilk jet uçaklarından günümüze kadar üretilmiş jet uçaklarını kronolojik bir şekilde grafiğimize yerleştirelim. İlk fark edeceğimiz şey savaş uçakları modernleştikçe fiyatlarının yükselen bir grafik çizdiği olacaktır. Her yeni nesil savaş uçağının kendinden önce üretilen uçaktan daha pahalı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 5. nesil savaş uçakları 4. nesil uçaklardan daha pahalı. İyi de neden uçakların fiyatları azalmak yerine artıyor? Bunun nedenlerinden biri uzun geliştirilme süreleri oluyor. Bir savaş uçağının geliştirilmesinden üretime geçilmesine kadar olan süre ortalama 20 yıl sürüyor. Bu sürede üretici firma tüm maliyeti yüklenmek zorunda kalıyor. Ülkeler en iyi savaş uçağını seçebilmek için genellikle firmaları yarıştırıyor. İmalatçı firmalar eğer sipariş alamazlarsa mecburen bütün bu geliştirme maliyetlerini kendi cebinden karşılamaları gerekiyor. Söz geliştirme maliyetinden açılmışken uçak motorlarını da es geçmemek gerekiyor. Jet motorları kilogram başına katma değer oranı en yüksek ürünler olarak biliniyorlar. Jet motorlarını da geliştirmek uzun zaman alıyor ve milyarlarca dolar harcanıyor. Her yeni nesil savaş uçağında daha güçlü motorlar kullanılıyor. Güçlü motorlar savaş uçaklarından beklenebilecek hızlı ivmelenme, maksimum sürat ve yüksek manevra kabiliyetini savaş uçaklarına vermekle kalmıyor. Özellikle 4. nesil ve sonraki uçaklar son derece gelişmiş radar sistemleri ve elektronikler içeriyor. Motorlar ayrıca bu cihazların ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini de karşılıyor. Bu kadar güçlü elektroniklerin performans kaybı yaşamaması için düzenli şekilde soğutulması gerekiyor. Bu durum bile başlı başına ayrı bir enerji ihtiyacını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla yeni nesil jet motorları uçakları uçurduğu gibi aynı zamanda bir güç kaynağı oluşturuyor. Bu durumu bir örnekle anlatmak istiyoruz. Günümüzde bir savaş uçağı için üretilmiş en güçlü motor F-35 uçağı için üretilmiş F-135 motoru. Art yakıcı kullanmadan 125 kN güç üretebiliyor. Art yakıcılar kullanıldığı zaman 191 kN güç üretebiliyor. Tek bir motorun fiyatı 15 milyon doları buluyor. Ülkemizde de TEİ tarafından pek çok parçası üretilen F-16 ve F-15 savaş uçaklarında kullanılan F-100 motoru art yakıcı kullanmadan 90 kN güç üretirken art yakıcı ile 145 kN güç üretiyor. F-100 motorunun birim fiyatı yapılan sözleşmeye göre değişmekle birlikte fiyatı 4 milyon doların biraz altında. Eurofighter savaş uçağında kullanılan tek bir EJ-200 yaklaşık 5 milyon dolar. Bu noktada F-100 motorunun dünyanın en çok üretilen askeri motorlarından biri olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Söz üretim adetlerinden açılmışken bu konudan da biraz bahsetmek gerekiyor. Askeri uçaklar sayıca az miktarda üretiliyor. Bunun başlıca nedeni yüksek sipariş miktarlarına erişilemiyor olması. Bu nedenle Amerika birim maliyetlerini düşürebilmek için çok sayıda ülkeye o savaş jetini satmaya çalışıyor. F-35 sıklıkla F-16 ile kıyaslanıyor. F-16 60 milyon dolar civarındaki fiyatıyla az önce çizdiğimiz eğrinin altında kalan nadir uçaklardan biri. Bunun nedeni ise 4600 adetten fazla üretilmiş olmasıdır. F-16 bol miktarda üretilmesiyle finansal anlamda da başarılı bir proje olmuştu. Savaş uçakları nadiren bu sayılarda üretiliyor. Ülkeler bu kadar pahalı ve kabiliyetli olan savaş uçaklarından çok sayıda tedarik etmek istemiyor. Ne kadar az, o kadar iyi mantığıyla hareket ediliyor. Ülkelerin neden böyle hareket ettiğine birkaç cümleyle değinmek istiyoruz. Günümüzün savaş uçakları yüksek teknoloji ürünü silah sistemleri taşıyor. Bu silah sistemleri yüksek hassasiyetle hedeflerini vurabiliyor. İkinci Dünya Savaşı yıllarında üretilmiş B-17 bombardıman uçağının 100 tanesinin verdiği hasarı güdümlü bombalarla donatılmış 4 tane F-16 savaş uçağı verebiliyor.
Güdümlü silahlardan bahsetmişken, bu silahlar güdülenmek için karmaşık ve pahalı elektroniklere ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla her yeni nesil uçakta kendinden önce gelen birkaç uçağın yaptığı işi yapabiliyor. Bu nedenle ülkeler filolarını daha da küçültüyor. Bunların yanı sıra pek çok ülke bir kere savaş uçağı tedarik etti mi o uçağı 10 yıllarca kullanıyor. Savaş uçakları uygun bakım ve modernizasyonlar yapıldığı takdirde 50 yıl kullanılabiliyor. Savaş uçaklarının kullanım ömrünün uzun olması sizin tahmin ettiğiniz gibi az miktarlarda üretilmesine neden oluyor ve bu durumda savaş uçaklarını pahalı savaş aletleri haline getiriyor. Şimdi biraz da F-35'ten bahsetmek istiyoruz. F-35 projesi ilk duyurulduğu zaman Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin uçak uçuran 3 ana kuvvetinin ihtiyacının karşılayabileceği öne sürülmüştü. Amerikan Hava Kuvvetleri ve Amerikan donanması hemen akla geliyor. Peki ya üçüncüsü hangisi diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Hemen cevap verelim. Bu kuvvet Amerikan Deniz Piyadeleri. Amerikan Deniz Piyadeleri 200 bine yakın personeliyle Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli birimlerinden biri. Çok sayıda amfibi geminin yanı sıra binlerce hava aracı da işletiyor. Her kuvvetin tek tip uçağı kullanması fikri, her kuvvetin kendi ihtiyacına özel uçak tasarlanması fikrinin tamamen zıttıydı. Havacılar kendi ihtiyaçlarına uygun savaş uçağı istiyordu. Denizciler ve deniz piyadeleri de öyle. Deniz piyadeleri ellerindeki eskimiş Harrier uçaklarını yenilemek istiyordu. Donanma uçak gemilerine inip kalkabilecek bir uçak istiyordu. Haliyle ortaya aynı gövdeye sahip 3 tane uçak çıktı. Projenin en başından sonuna kadar herkes farklı şeyler istedi. Bunun sonucunda F-35 projesi tasarlanan bütçeyi aştı. Amerika F-35'ten önce 5. nesil F-22 savaş uçağını tasarlamıştı. 5. nesil savaş uçaklarının ne kadar pahalı olabileceğini biliyordu. Bu nedenle projeyi NATO'nun müşterek savaş uçağı geliştirme ve üretme projesi haline getirdi. Proje geçmişte JSF yani Joint Strike Fighter müşterek taarruz uçağı olarak anılıyordu. İçinde Türkiye'nin de dahil olduğu pek çok NATO ülkesi projenin ortağı oldu. Eski ismiyle JSF, yeni ismiyle F-35 hem çok sayıda NATO ülkesi hem de Amerika'nın 3 ayrı hava gücü tarafından kullanacağı için çok rollü bir uçak olarak tasarlandı. Pek çok havacılık meraklısı çok rollü uçaklar için söylenen şu meşhur sözü günün birinde duymuştur. Çok rollü uçaklar her şeyden birazdır ama hiçbir görevin ustası değildir. Şimdi gelin biraz da F-35'in güncel versiyonlarından ve fiyatlarından bahsedelim. 3 ayrı model olarak üretildiğinden bahsetmiştik. En temel F-35 modeli A olarak biliniyor. Bu model hava kuvvetleri için üretiliyor. Karadaki pistlere inip kalkabilen F-35A diğer modellerin yanında daha sade bir versiyon olduğu için tüm modeller içerisinde en uygun fiyatlı olanıdır. İnternette bu modelin 82,5 milyon dolar olduğu yazıyor. Bu noktada ufak bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Türkiye F-35 projesi içerisindeyken F-35 savaş uçağının birim maliyeti 82,5 milyon dolardı. Türkiye'nin projeden çıkmasıyla Türkiye'nin ürettiği parçalar pek çok farklı ülkeye dağıtıldı. Bu ülkelerde işçilik maliyetlerinin Türkiye'nin üstünde olduğu ve güncel birim fiyatının biraz yükseldiğini belirtmek istiyoruz. Hep birlikte B modeline geçiyoruz. B modeli Amerikan Deniz Piyadeleri için üretiliyor. F-35B sayesinde hem pek çok NATO üyesi ülkenin hem de Amerikan Deniz Piyadelerinin kullandığı Harrier uçaklarının emekli edilmesi planlanmıştı. Harrier tamamen dikine iniş kalkış yapabilirken F-35 sadece dikey iniş yapabiliyor. Kısa mesafeleri pistlerden ve sıkı jump sistemine sahip olan uçak gemilerinden kalkabiliyor. B modeli bu maksat için standart F-135 motorunun yanı sıra Lift Fan ismi verilen bir parçaya ve itki yönlendirme sistemine sahip. F-35B daha karmaşık bir uçak. Haliyle bu da fiyatını artırıyor. F-35B fiyatı yaklaşık 110 milyon dolar oldu. C modeli ise tahmin edeceğiniz üzere Amerikan donanması için üretiliyor. F-35B'nin aksine mancınıkla gemiden fırlatılabilecek ve konvansiyonel bir şekilde uçuş güvertesine inebilecek şekilde tasarlandı. F-35C'nin ilk bakışta fark edilen en büyük özelliği A ve B modellerinden daha büyük olan kanatları. Kanat alanı bir uçağın havada da tutunmasını belirleyen en önemli kriterlerden biridir. Daha büyük kanat alanına sahip uçaklar daha düşük süratlerde güvenle uçabilirler. Donanma uçakları okyanusun ortasında hareket eden küçük bir iniş pistine güvenle inebilmeleri için yüksek miktarda kaldırma kuvvetine ihtiyaç duyar. Uçak gemisi gibi sınırlı depolama hacmine sahip bir yerde elbette bu geniş kanatlar sorun yaratıyor. Bu nedenle kanatların katlanabilir olması gerekiyor. F-35C katlanabilir büyük kanatlara sahip ama tek farkı bu değil elbette. Donanma uçaklarının çok büyük bir iniş pistine inmek zorunda olduğundan bahsetmiştik. Bu kadar kısa bir mesafede durmak için uçaklar yüksek bir hızla piste teker koyar. Hızın azalması için
uçağın enerjisinin sönümlenmesi gerekir. İşte bu noktada güçlendirilmiş iniş takımları devreye girer. F-35C'nin birim maliyeti 102 milyon doların çok az üzerinde. Elbette bu etiketin oluşmasında tasarım üzerinde yapılan bu değişikliklerin etkisi muhakkak. Asıl ana neden bu değişiklikler değil maalesef. F-35 versiyonları içerisinde en az müşterisi olan model C modeli. Çünkü çok az ülke katapult sistemli uçak gemisi kullanıyor. Uçak gemilerinde katapult sistemi kullanan bir başka ülke ise Fransa. Fransız donanması uçak gemilerinde Rafale uçağının donanma için üretilmiş bir modelini kullanıyor. Fransa F-35C modelini satın almaya yanaşmadığı gibi bir yerden F-5 ismini verdiği yeni bir Rafale modelini geliştiriyor. C modeli fiyat olarak daha karmaşık olan B modelinin biraz altında bulunuyor. F-35 fiyatlarını diğer 5. ve 4. nesil uçaklarla kıyaslamadan önce biraz F-35 siparişlerinden bahsetmek istiyoruz. Amerikan donanması 273 adet F-35C savaş uçağını envantere almayı planlıyor. Bunun yanı sıra deniz piyadeleri ellerindeki F-18 uçaklarını 67 adet F-35C uçağıyla değiştirmeyi planlıyor. Deniz piyadelerinin ana vurucu uçağını 353 adet F-35B oluşturacak. Amerikan Hava Kuvvetleri ise 1763 adet F-35A uçağı envantere almayı planlıyor. 700 ila 800 adet uçağın ise ihraç edilmesi bekleniyor. F-35'in toplam üretim adedinin 3000'in üzerinde olacağı düşünülüyor. Bu sayının ek siparişlerle 3500'ü aşabileceği tahmin ediliyor. Bu üretim sayılarının savaş uçakları için ne kadar iyi değerler olduğu ortada. F-35A modelinin birim fiyatı F-16 haricindeki pek çok 4. nesil savaş uçağının altında. Rafale ve Eurofighter Typhoon uçaklarının birim maliyetleri yaklaşık 125 milyon dolar. İki uçak da 4,5 nesil uçaklar arasında önemli bir yere sahip. Peki 5. nesil uçaklarda durum ne diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Öncelikle bu noktada önemli bir detayın altını çizmek istiyoruz. Şu an dünya üzerinde ihraç edilen 5. nesil tek savaş uçağı F-35. 5. nesil olarak adlandırılan savaş uçaklarının hiçbiri ihraç edilmedi. Bu nedenle fiyatları hayli yüksek. Örneğin Amerika F-22 savaş uçağından yalnızca 187 adet üretti. Bir F-22 savaş uçağının birim maliyeti 150 milyon dolar olduğu yönünde iddialar olmasına karşın her bir uçağa geliştirme maliyetleri de yüklendiği zaman tek bir F-22 savaş uçağının maliyeti 350 milyon dolara çıkıyor. Sadece geliştirme maliyeti bile uçağın birim fiyatını 200 milyon dolar artırmaya yetiyor. Bu noktada projenin geçmişini hatırlamayanlar için şu önemli bilgiyi paylaşmak istiyoruz. Amerikalı karar vericiler başlangıçta 750 adet F-22 üretilmesini planlamışlardı. Son anda F-22'nin üretim adedi 8 tanesi test uçağı olmak üzere 195 uçağa düşürüldü. Bu hamle F-22'nin birim maliyetini yükseltmişti. Diğer 5. nesil uçaklara geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Bazı uzmanlara göre 5. nesil olarak gösterilen Su-57 ve J-20 uçakları aslında tam anlamıyla 5. nesil değil. Bu konu oldukça tartışmalı olduğu için ve ana konumuzla doğrudan bağlantılı olmadığı için uzun uzun anlatmak istemiyoruz. Bu iki modelin de hala eksikleri bulunuyor. Bu eksiklerin başında ise motor sorunu geliyor. 5. nesil savaş uçağı motorları sadece üstün performanslarıyla öne çıkmıyor. Bu motorlar aynı zamanda uçağın görünmezlik teknolojilerine hizmet ediyorlar. F-135 motoru özel bir sıvı sayesinde motorunu soğutarak ısıl izini sıfıra indirebiliyor. Rusya uzun zamandır AL-51 F-1 ismini verdiği jet motorunu geliştirmeye çalışıyor ama hala başarabilmiş değil. Su-57 savaş uçakları, Su-35 savaş uçaklarında kullanılan AL-41 F-1 motorlarıyla uçmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Rusya Federasyonu'nun yalnızca 76 adet Su-57 siparişi verdiğini belirtmemiz gerekiyor. Bu uçakların yarısı üretilmiş durumda. Bu nedenle Su-57'nin kesinleşmiş bir birim maliyeti bulunmuyor. Gelelim Çin'in J-20 uçağına. Çin de başlangıçta uçaklarını Rusya Federasyonu'ndan tedarik ettiği için AL-31 motorlarıyla uçmuştu. Çin geçtiğimiz günlerde J-20 uçaklarını kendi ürettiği WS-10 motorlarıyla uçurmaya başladı. Bu motorlar da J-20 uçağının asli motorları değil. J-20 savaş uçakları WS-15 motorları geliştirilene kadar WS-10 motorlarıyla uçacaklar. WS-15 motorlarının J-20 uçağının görünmezliğine katkı sağlayabilecek 5. nesil savaş uçaklarının özelliklerini taşıyan bir motor olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti J-20 uçaklarından şu ana kadar 300 adetten fazla üretti. Çin'in şu anda yılda 100'e yakın J-20 uçağını üretme kapasitesine eriştiği bildiriliyor. J-20 projesinin 30 milyar doları bulduğu ve bir adet J-20'nin birim fiyatının 100-110 milyon dolar olduğu öne sürülüyor. F-35 hem kendinden önce gelen 4. nesil hem de kendisi gibi 5. nesil pek çok savaş uçağından daha düşük birim maliyetiyle öne çıkıyor. Bu
bağlamda düşünüldüğünde F-35 oldukça ucuz bir uçak. İçeriğimizde de belirttiğimiz gibi F-35 karar vericilerin bitmek tükenmek bilmeyen istekleriyle oldukça sofistike bir uçağa dönüştü. Bu nedenle sahip olduğu pek çok fonksiyon nedeniyle F-22'den bile bazı özellikleriyle öne çıkıyor. Amerika bu yükselen maliyetlerle başa çıkabilmek için çok sayıda F-35 siparişi vermek zorunda kaldı. Bununla da yetinilmeyecek. F-35 NATO'nun ve hatta Batı bloğunun tek ön hat savaş uçağı haline gelecek. Günümüzde F-16, geçmişte F-104 uçakları bu şekilde kullanılmıştı. Bu noktada akıllara şu soru geliyor. NATO'nun ön hatlarını koruyan Türk hava jetleri F-35 savaş uçağına sahip olabilecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz? F-35 pahalı bir uçak mı? Türkiye projeye geri dönecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında yazmayı ve içeriğimizi beğenmeyi unutmayın. Tarihin en tartışmalı uçağı hangisidir diye sorsanız hiç şüphesiz F-35 cevabını verebiliriz. F-35 hakkında her daim bir tartışma olmuştur. Bu tartışma geçtiğimiz günlerde yeniden alevlendi. Donald Trump'ın verimlilik bakanı olarak atadığı Elon Musk, F-35'in hakkında şöyle bir açıklama yaptı.